Kaldığım yerden devam ediyorum. Passen, uymak, yakışmak, stehen de uymak, yakışmak. Bakın gene bunlar da elbiselerde ya da başka şeylerde passen, uymak, yakışmak. Bakın iki çekim yapıyorum. Pas ve çoğul çekimde passen, değil mi? Ayakkabılar mesela iki tane olduğu için, çoğul olduğu için passen diyebilirim. Sie, es steht ve pluralde sie stehen. Evet, ikisini de yazayım anlamlarını. Uymak, yakışmak demek. Bu passen çok kullanılıyor ama. Mesela sıfatını da yapıp passen de wörter, mesela uygun, uyan kelimeler. Stehen, uymak, yakışmak anlamında. Uymak, yakışmak. Şimdi bakın ne yapacağım. Hemen kitap defterimi böyle alıyorum. Ve Burak kardeşim, benim çocuğum, o çok güzel ayarlıyor. Şeyde Evşan yapıyor bu işleri. Ben yazıyorum, hiç dikkat edemiyorum ama öğrencilerim benim çok güzel ayarlıyorlar. Hiç öyle teknik bilgim yok benim. Bakın, Gehören'le başlayalım. Evet. Şimdi böyle bir listeyi yazmak zorundaydım. Bu listede görün diye. Kesinlikle bu fiillerin Gehören fiiliyle başlıyorum. Gehören ne demek? Ait olmak. Ait olmak. Bu fiiller bazen insan olarak ben sana aitim, sen bana aitsin diye de kullanılıyor ama biz %80-90 eşyalarda kullanıyoruz efendim. İki çekim, eğer sie es gehört, evet, pluralinde gehören. Görüyor musunuz? Evet, şöyle bir hemen bir şuradan Arbeitsblatt'lardan alalım. Bakın, bakın, das T-shirt gehört mir. Bakın, bu mir'i buraya da alabilirim. Biliyor musunuz? Çünkü fiil üçüncü şahsa göre çekiliyor. Öznem ne burada? Bakın, özne eşya. Özne bizim subjektimiz. Bu fiil üçüncü şahsa göre çekiliyor. Üçüncü şahsa göre çekiliyor dediğim, bakın bu erziyese göre. Burada mir ne oldu biliyor musunuz? Nesne oldu. Nesne. Yani person nesne oldu. Sache özne oldu. Gördünüz mü? Bu kadar basit. Bakın, mir'i başa da alabilirim. Şunu bir karalayayım. Mir başa alabilirim. Hiç fark etmez. Mir gehört das T-shirt. Bu fiillerin şeyi de böyle, çekimi de böyle, kullanımı da böyle. Mir gehört das T-shirt. Bakın, burada buna ne sorabilirim? Wem, insan, kime deme? Kime? Ama das T-shirt özne subjekt olduğu için, eşya olduğu için was. İkisine de soru sorabilirim. Başka bir kalemle. Wem gehört das T-shirt? Aslında T-shirt da diyorlar. Peki T-shirt'e ne sorabilirim? Was gehört dir? Bakın, görüyor musunuz? Evet, bunun sorusu bu. Bunun sorusu da bu. Böyle karışık olmadı değil mi? Devam edeceğim. Devam edeceğim. Şu şurada dursun. Evet. Was gehört dir diye de sorabilirim. Değil mi? Direkt eşyayı sorabilirim. Bakın, şöyle de was gehört dir'le de sorabilirim. Was gehört dir? Önce bir dir mir'le. Bir de size başka bir şey daha vereceğim. Şunu şöyle çevirebilir miyim gene? Benim böyle yan tuttuğum zaman daha güzel oluyor. Bakın, biz nominatifte şöyle yapacağım. Üçe böleceğim. Nominatif demek zaten özne demek değil mi? Öznede karşılıklı sorarken du'yla ihle cevap vermiyor muyduk? Du'nun çoğulu ihr, wir ile cevap vermiyor muyduk? Büyük si ile de sorarken ihle cevap veriyor. Bu diyaloglarda. Peki üçüncü şahıslarda eğer değil mi? Sie ile sorup sie ile cevap veriyorduk. Es ile sorup es ile cevap veriyorduk. Peki pluralinde bu üçünün plurali sie değil mi? Sie ile cevap veriyoruz. Şimdi gelelim akuzatife de böyle bir gönderme yapalım. Akuzatifte dişle sorduğum zaman mişle cevap vermiyor muyuz? Çünkü akuzatif bir nesnedir. Datif de bir nesnedir.
Nesneye, nesneden nesneye, özneden özneye sorabiliriz. Çünkü nominatifte özneye sormak durumundayım. Akuzatifte nesneye, datifte nesne. Akuzatifin nesnesi budur. Datifin nesnesi de nedir? Dia, mia. Görüyor musunuz? Evet. Euch, uns. Uns'la da sorunca euch da olabilir. Peki mich ile de sorabiliriz. Bu şekilde. Peki üçüncü şahısa sorulduğumuz zaman şöyle üzerlerine yazsam çok daha iyi olacak. Bunlar diyaloglarda, karşılıklı diyaloglarda sorulan ilk bölüm değil mi? Bunlar diyalog. Diğerleri diyalog üçüncü şahıs. Dritte Person diyelim ki biraz daha netleşsin. Person. Şurayı da çiziyorum. Dritte Person. Evet. Şimdi bakın. Dia ile sorunca kahve morla yazayım gene lilayla. O dia, euch ikisinde de aynı olduğu için datifte de akuzatifte de bunlar aynı olduğu için. Peki ihnen diye sorduğumuzda değil mi? Konuşurken, cevap verirken mia. Görüyor musunuz? Peki üçüncü personlara geçelim. Şu akuzatiflerde hatırlayacaksınız. In, eğer yerine. Z'nin akuzatifi yine z'di. Yine z diye sorsak. S'e s'le sorsak. Bunların pluralinde de yine z. Ama burada ne bakın? Şimdi. İm cevap verirken, sorarken im. Evet, gehört das ihm, ya es gehört ihm değil mi? Kızların, bu erkeklerde kızlara sorarken ihr, sie artık yerine sie sorulduğunda sie şahsına ihm dedi. Neydi burası? Ihm. Bakın pluralde ne olacak? İmen ve cevap verirken ine. Çünkü burada diyalog yok. Değil mi? Diyalog yok. Bakar mısınız? İşte buradan hareketle şimdi dir, mirle, euch, uns'la, ihnen, mirle soracağız. Ya da üçüncü şahsa ihimle sorabiliriz. Bakın bu böyle çok önemli bir listedir. Şimdi gelelim buraya. Tekrar çevirdim. Gehören. Was gehört dir diye soralım. Şuraya tekrar alacağım gehöreni. Gehöreni tekrar alıyorum. Gehören defalarca yazalım. Ait olmak. Değil mi? Was gehört dir diye soralım. Was gehört dir? Dir'le sorunca bakın buradaki de görüyorsunuz. Mir'le başlayabilirim. Mir gehört das Buch. Ya da das Buch'u başa alacağım. Das Buch gehört mir diyebiliriz değil mi? Demek ki şöyle dir'le sorup mir'le cevap verelim. Önce bir bunu takip edelim. Daha sonra diğerlerini sorabiliriz. Was gehört dir? Ama die Jeans bakın burada çoğul ya. Özne die Jeans çoğul ya. İlk bundan başlayacağız. Die Jeans gehören mir diyeceğim. Çünkü fiiller özneye göre çekilir. Fiil özneye göre çekilir değil mi? Bu subjektim yani öznem çoğul olursa, plural olursa o zaman ben gehören diye çekerim. Benim die Jeans gehören mir veya mir'i başa alsak hiç fark etmez. Mir gehören die Jeans. İki şekilde de kullanılabilir. Şimdi devam ediyorum. Ve was gehört dir ama sorarken ben ne bileyim çoğul olduğunu ben eşyayı soruyorum. Onun için cevap verirken gehören. Was gehört dir? Die Jeans gehören mir. Was gehört dir? Dem Rock. Yok, der Rock. Der Özne. Rock gehören mir. Gehört mir. Gehört mir. Was gehört dir? Das Hemd gehört mir. Was gehört dir? Der Pullover gehört mir. Çok güzel. Was gehört dir? Das Kleid gehört mir. Was gehört dir? Der Anzug gehört mir. Was gehört dir? Die Hose gehört mir. Was gehört dir? Das Pyjama gehört mir. Was gehört dir? Die kurze Hose gehört mir. Was gehört dir? Die Bluse gehört mir. Şimdi iyime geçebilir miyiz? Bakın buradan buraya atlamak da istemiyorum. Was gehört euch diyelim bir dakika. Şuraya geçeyim buraya. Dir tek kişidir değil mi? Birden fazla kişiye sorduğum zaman zamire euch, uns
Was gehört euch? Der Der Schal Schal gehört uns. Was gehört euch? Der Hut gehört uns. Was gehört euch? Die Krawatte gehört uns. Was gehört euch? Die Jacke gehört uns. Was gehört euch? Die Weste gehört uns. Was gehört euch? Ein paar Socken gehört uns. Gehören? Gehören Şimdi iki tane. uns. Gehören uns. Was gehört euch? Die Mütze gehört uns. Was gehören euch diyeyim artık. Ein paar Schuhe gehören uns. Uns. Was gehört euch? Das T-Shirt gehört mir. Euch. Was gehört euch? Der Gürtel gehört uns. İşte bu. Bakın başka bir alıştırma yapayım hemen. Hemen kitabın ilk sayfasını açıyorum. Şurada. Was gehört Ihnen diyelim. Hemen. Bir de saygı zisiyle yapalım. Bakın buradaki Ihnen'le mir'le cevap verelim değil mi? Başlayalım. Was gehört Ihnen? Mir gehört der Der Ordner. Ordner. Was gehört Ihnen? Mir gehört das Buch. Karşımızdakine nezaket icabı, nezaketle sorduğumuz sorunun tabii ki nesne olduğu için inen oluyor. Eğer bu nesne değil de özne olsaydı zi diye sorardım değil mi? Bu nesneyle soruyorum. Bu fiiller bunu gerektirdiği için. Was gehört Ihnen? Mir gehört das Buch. Was gehört Ihnen? Mir gehört der Füller. Der Füller. Der'e basmıyoruz fazla. Was gehört Ihnen? Mir gehört der Makasten. Mir gehört der Malkasten. Malkasten. Was gehört Ihnen? Mir gehört der Pinsel. Was gehört Ihnen? Mir gehört der Bleistift. Bleistift. Was gehört Ihnen? Mir gehört der Radiergummi. Was gehört Ihnen? Mir gehört der Filzstift. Was gehört Ihnen? Mir gehört der Kuli. Der Kuli. Was gehört Ihnen? Mir gehört die Tasche. Tasche. Was gehört Ihnen? Mir gehört das Mäppchen. Was gehört Ihnen? Mir gehört das Lineal. Ja. Was gehört Ihnen? Mir gehört der Block. İşte bu şekilde. Peki gehöreni diğer başka şekilde de kullanabiliriz. Gelin iyimle bu sefer şuraya bakalım mı? İyim. Was gehört ihm? Bunlar diyalog olmadığı için iyimle cevap veriyoruz. İyi bayanın erkeklerin datif zamiri iyimdir. Bayanların iyimdir. Das Artikel'inki iyimdir. Şimdi şuradan bir alıştırma buluyorum. Evet buradan bir resim görsel bulacağım ve onu soracağım. Bakın. Şurası. Evet. Was gehört ihm desem. Mir gehört ihm. Yok. ihm. İyimle cevap vereceğiz. Mir'le cevap vermeyeceğiz. İyimle cevap vereceğiz. İyim gehört. Ihm gehört Das das Kofferrad. Kofferradio. Was gehört ihm? Ihm gehört Der Kühlschrank. Was gehört ihm? Ihm gehört die Lampe. Evet. Üçün şansı olduğu için yanımızda değil, gıyabında söylüyoruz. Was gehört ihm? Ihm gehört die Matratze. Matratze. Was gehört ihm? Ihm gehört das Regal. Was gehört ihm? Ihm gehört der Schrank. Der Schrank. Was gehört ihm? Ihm gehört der Sessel. Was gehört ihm? Ihm gehört das Sofa. Was gehört ihm? Ihm gehört der Spiegel. Der Spiegel. Was gehört ihm? Ihm gehört der Stuhl. Was gehört ihm? Ihm gehört der Teppich. Was gehört ihm? Ihm gehört der Tisch. Was gehört ihm? Ihm gehört Die die Truhe. Truhe. Aferin, evet. Was gehört ihm? Ihm gehört der Vorhang. Vorhang. Was gehört ihm? Ihm gehört die Waschmaschine. Waschmaschine. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Zamanla hepsini teker teker yapacağız gene. Gehöreni bitirdik. Vaktimiz var değil mi? Bir de gefalleni vereyim. Sırayla gidelim. Şuradaki fiillerimizde değil mi? Gefallene başlayalım. Gefallen. Buradan görünüyor değil mi? Gefallene geçiyorum. Gefallen hoşa gitmek efendim. Gefallen hoşa gitmek. Evet. Hoşa gitmek. Hoşa gitmek. Evet. Yine iki çekim yapıyorum burada da ayrı ayrı ki daha net görün. Oraya yazdım diye buraya yazmamak diye bir şey yok. Gefallen pluralini çekiyorum. Gefallen. Hoşa gitmek efendim. Ne diyorum? Der Mercedes alalım uçtan. Der Mercedes gefällt mir. Bir tane daha el olacak. Gefällt mir gut. Bir yardımcı kelime olarak gut'u da kullanabiliriz. Bu tamamlayıcı. Gut iyi demek değil mi?
Evet. Der Mercedes gefällt ihm gut. Devam edelim. Çünkü tam cümleyi yazdığım zaman biraz karışıklık oluyor. Onun için şöyle bir devam edeyim. Çünkü bu cümlenin devamı. Ihm. Was gefällt ihr gut? Was gefällt Ihnen? Ihnen. Der Mercedes gefällt Ihnen gut. Das Mercedes gefällt uns gut. Der Mercedes gefällt meinem Vater gut. Meinem Vater, babamın hoşuna gidiyor. Evet, meinem Bruder gut. Datif olacak direkt. Çünkü Gefallen'in, gene söylüyorum, anası, babası, bütün sülalesi datif olur. Onun için bundan sonra geleni, çünkü burası bir özne. Burası özne. Burası ne? Nesne. Nesne insan oldu. Eşya özne oldu. Başlar ayak, ayaklar baş oldu. Yani nasıl anlatayım? Evet. Meinen Bruder gut. Meinen Kindern gut. Kindern gut. Meinen Kindern gut. Peki hemen bunu alıyorum ve soruyorum buraya. Wem, değil mi? Wem gefällt? Wem gefällt der Mercedes gut? Kimin hoşuna gidiyor? Bir de Mercedes'i alıp soruya soru çıkaracağım. Was gefällt dir gut? Senin ne hoşuna gidiyor? Senin ne hoşuna gidiyor? Ne hoşuna gidiyor? Bu gefalleni hoşuna gidiyor diyelim. Gidiyor. Evet. Senin ne hoşuna gidiyor? Bakın şunu şuradan bir ayırayım da şöyle. Biraz şeyli oldu ama hemen gene eşyalarla başlayalım mı? Bakın burayı alalım. Burada hoşumuza gidebilir. Was gefällt dir? Dir ile başlayalım gene. Was gefällt dir gut? Mir gefällt die Jeans, Gefallen diyeceğiz diyelim çünkü plural ya kot pantolon. Plural olarak alındığı için. Mir gefallen Mir gefallen die diyeceğiz. Jeans gut. Gut. Was gefällt dir gut? Mir der Rock, Mir gefällt der Rock gut. gut. Was gefällt dir gut? Mir gehört der Pullover Gefällt. gut. Gefällt gut. Was gefällt dir gut? Mir gefällt das Kleid gut. Gut. Was gefällt dir gut? Mir gefällt der Anzug gut. Was gefällt dir gut? Mir gefällt die Hose gut. Was gefällt dir gut? Mir gefällt das Pyjama gut. O mia'lere mia diye. Çünkü sondaki R'lere fazla basmıyoruz. Mia hiç yokmuş gibi. Evet. Was gefällt dir gut? Mir gefällt die kurze Hose gut. Was gefällt dir gut? Mir gefällt die Bluse gut. Was gefällt dir gut? Mir gefällt der Schal gut. Was gefällt dir gut? Mir gefällt der Hut gut. Was gefällt dir gut? Mir gefällt die Krawatte gut. Çok güzel. Was gefällt dir gut? Mir gefällt die Jacke gut. Was gefällt dir gut? Mir gefällt die Weste gut. Was gefallen dir gut? Mir gefallen ein paar Socken gut. Evet, ein paar bir çift demek. Bu bir çift şeylerde ikili olan giyeceklerde de kullanılıyor. Zamanda da kullanılıyor. Bakın ein paar bir çift birkaç gün anlamında. Bir çift ekmek ya da başka bir şeylerde de bütün her yerde kullanılıyor rahatlıkla. Tabii ki şeyde çift olarak, değil mi? Peki was gefällt dir gut? Mir gefällt die Mütze gut. Was gefallen dir gut? Mir gefallen ein paar Schuhe gut. İşte bu. Ya die'yi kullanabiliriz ya ein paar. Ama ikisini aynı anda kullanmıyoruz. Was gefällt dir gut? Mir gefällt das T-Shirt gut. Was gefällt dir gut? Mir gefällt der Gürtel gut. Der Gürtel gut. Gefallen. Peki Schmecken'e başlayalım mı birazdan? Schmecken de hoşa gitmek ama tadı hoşa gitmek. Tadı, yemek için kullanılıyor bu. Tadı hoşa gitmek. Gene iki çekim yapıyorum. Çünkü öznem eşya, er, sie, es, schmeckt. Evet, sie, schmecken. Burada yemekleri kullanacağız. Schmecken. Evet. Der Hamburger, die Spaghetti diyelim. Die Spaghetti schmeckt mir lecker. Schmeckt.
Mir lecker. Lecker'i kullanalım burada. Lecker, köstlich. Köstlich de ağzımıza layık, leziz demek. Köstlich, lecker, leziz. Bu da ağzımıza layık demek. Köstlich, krallara layık anlamında da kullanılabilir. Die Spaghetti schmeckt mir lecker. Görüyor musunuz? Evet, bakın. Mir hemen alayım buraya. Wem schmeckt Sie yerine die Spaghetti diyeyim gene. Spaghetti lecker. Evet, die Spaghetti'yi de nereye soralım? Buraya indireyim. Was schmeckt dir lecker? Senin ne hoşuna gidiyor? Senin ne hoşuna gidiyor? Ne dediğim bu işte. Was hoşuna gidiyor. Tadı hoşuna gidiyor anlamında. Hoşuna gidiyor. Burada kimin spagetti hoşuna gidiyor. Spagetti hoşuna gidiyor. Gidiyor. Bakın 51. sayfayı hemen açıyorum. Hemen 51. sayfa. Hemen şuradan bir kitap alalım. 51 burada. Evet. Şuradaki şeylerimizi gene kullanalım. Was schmeckt dir lecker? Die Nudeln. Die Nudeln schmeckt mir lecker. Was schmeckt dir lecker? Das Gemüse schmeckt mir lecker. Was schmeckt dir lecker? Das Obst schmeckt mir lecker. Ja, was schmeckt dir lecker? Das Geflügel schmeckt mir lecker. Was schmeckt dir lecker? Das Ei schmeckt mir lecker. Was schmeckt dir lecker? Der Fisch schmeckt mir lecker. Was schmecken dir lecker? Die Milchprodukte schmecken mir lecker. Tabii öznemiz çoğul olunca fiili çoğul çekeceğiz. Öznemiz eşya. Was schmeckt dir lecker? Der Reis schmeckt mir lecker. Was schmecken dir lecker? Die Kartoffeln schmecken mir lecker. Aa, çok güzel. Was schmeckt dir lecker? Das Fleisch schmeckt mir lecker. Was schmeckt dir lecker? Die Die Fischpfanne. Fischpfanne schmeckt mir lecker. Was schmeckt dir lecker? Das Hähnchen schmeckt mir lecker. Evet, yine bir plural. Die Pommes frites plural olduğu için. Was schmecken dir lecker? Die Pommes frites mit Ketchup schmecken mir lecker. Was schmeckt dir lecker? Das Omelett schmeckt mir lecker. Was schmecken dir lecker? Die Macaroni schmecken mir lecker. Was schmeckt dir lecker? Der Fleischspieß schmeckt mir lecker. Was schmecken dir lecker? Die Erbsen und Karotten schmecken mir lecker. Was schmecken dir lecker? Die Petersilien Kartoffeln schmecken mir lecker. Was schmeckt dir lecker? Der Obstsalat schmeckt mir lecker. Was schmeckt dir lecker? Die Lasagne schmeckt mir lecker. Was schmeckt dir lecker? Das Eis schmeckt mir lecker. Was schmeckt dir lecker? Die Artischocken schmecken mir lecker. Was schmeckt dir lecker? Die Käseplatte schmeckt mir lecker. Evet, bu dersimizi burada bitirelim ama Schmecken'le yine devam edeceğim. Schmecken tadı hoşuma gidiyor. O olumsuz, pozitif, negatif. Onları da vereceğim. Mutfaklar olarak da vereceğim. Schmecken fiilini de en son görmüş olduk. Evet. Görüşürüz. Hepinize iyi günler diliyorum.